Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın ilk dersi, İngilizce öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlarımız için A0 diye belirttiğimiz başlangıç düzey örnek cümlelerini göreceğiz. A0 seviye, en temel başlangıç düzey konuları olan cümle yapısı, sayılar, saatler, to be, am, is, are, isim cümlesi ya da durum cümlesi, have, has, had, sahiplik cümleleri, bir şeyin tekil ya da çoğul olarak varlık anlamında konumunu bildirmede kullanılan deriz-derar yapısı, tekil veya çoğul isimler, zamirler gibi konuları bilen arkadaşların rahatlıkla bu cümleleri kuracağını düşünüyorum. Konulara hakim olmayan arkadaşlarımız için de cümlemizi kurarken kısa kısa hatırlatmalar yapacağım. O yüzden endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Eğitimlerimizin devamlılığı için de abone olmayı ve beğenmeyi, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. Ben bir öğrenciyim. Evet arkadaşlar, bir cümlede yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce bir cümle kurarken öğe sıralaması önce özne, daha sonra yüklem ve son olarak nesne, belirteç, yer, zaman şeklinde uygulanır. Bu öğe sıralaması cümlelerde asla değiştirilemez. Öğeleri bulurken özneyi bulmak için yükleme ne, kim, nesneyi bulmak için yükleme neyi, kimi, belirteci bulmak için yükleme nasıl, ne şekilde, yeri bulmak için yükleme nerede, nereye, zamanı bulmak için de yükleme ne zaman sorularını sorarız. Arkadaşlar, İngilizce cümlelerde her zaman yer belirten kelimeler zaman belirten kelimelerden önce gelir. Tekrar cümlemize dönersek, ben bir öğrenciyim ifadesine baktığımızda herhangi bir eylem olmadığını görüyoruz. Cümle içerisinde eylem, hareket, aktivasyon bildirmeyen, yani yüklemi olmak mastarından türeyen kelimeler, gitmek, gelmek, oynamak, koşmak, göndermek, kalmak vesaire gibi yüklemin sonuna make, mak, your eki getiremediğimiz cümlelere arkadaşlar durum cümlesi diyoruz. Buna isim cümlesi de diyebiliriz, sıfat cümlesi de diyebiliriz. Bu cümleler geniş zaman yani genel durumu ya da şu andaki durumu ifade etmek için kullanılır arkadaşlar. Cümlede ne kadar eylem olmasa da arkadaşlar, isim cümlesi de olsa İngilizce'de cümle kurarken bir to be olmak durum fiilini cümleye ekliyoruz. Durum fiilinde cümle yapısı özne, to be fiili am, is, are, sonra nesne gelir. Nesne de isim olabilir, sıfat olabilir, zamir olabilir. Türkçe basit cümle dizilişi özne, nesne, yüklem şeklindedir arkadaşlar. İngilizce'de basit cümle dizilişi ise özne, yüklem, nesne şeklindedir. Türkçe'de ben bir öğrenciyim ifadesi İngilizce'de sondan başa doğru yazılmaktadır. Ben olmak bir öğrenci şeklinde cümlemize kelimeleri yerleştireceğiz. Cümlemizi kurmaya başlamadan önce zamirler hakkında da kısa bir hatırlatma yaparak cümlemize geçeceğim. Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi zamirleri diyoruz. Bunlar ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleri kişi zamirleridir. Ben yerine I, sen yerine you, o yerine erkekler için he, kadınlar için she, hayvanlar ve cansız varlıklar için de o anlamına gelen zamirleri kullanırız. Biz için we, siz için you, onlar için they kullanırız arkadaşlar. To be olmak fiili arkadaşlar, geniş zaman ya da şimdiki zamanda özneye göre farklı şekilde çekimlenirler. I yani ben öznesi için am, he, she, it
yani o öznesi için is, you, we, they öznesi için de are kullanılır. Cümlemizde arkadaşlar, öğrenci olan kim diye sorduğumuzda ben cevabını alıyoruz. Cümle yapısını anlatırken özne cümlelerin en başında kullanılır demiştik. Dolayısıyla ben öznesini cümlenin en başına alıyoruz. Kullanılan şahıs zamirine göre de to be olmak fiilini belirliyoruz arkadaşlar. I için am kullanıyorduk. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa isimden önce bir anlamında a getiriyoruz. Sesli bir harf ile başlıyorsa isimden önce an getiriyoruz. Cümlemize devam edersek son olarak bir öğrenci ifadesi için öğrenci student ismi sessiz harf ile başladığı için kendisinden önce a getiriyoruz ve a student diyoruz. I'm a student şeklinde tamamladık. Bir sonraki cümlemiz o bir mühendistir. Bu cümlemizde arkadaşlar bir önceki örneğimizde olduğu gibi o yerine he şahıs zamirini kullanıyoruz. Sonra he'yi temsil eden is to be fiilini yerleştiriyoruz. Bir mühendis için mühendis engineer ismi sesli harf ile başladığı için de kendisinden önce an getiriyoruz. Cümlemizi tamamlarsak he is an engineer şeklinde tamamlarız. Sınıfta 3 sandalye var. Bu cümlemizde arkadaşlar bir şeyin konumsal varlığını ifade eden cümlelerde bir sahiplik durumu yoksa there is, there are yapısını kullanıyoruz. There to be, is, are olmak fiilinin hangisinin geleceğini kendisinden sonra gelen ismin tekillik veya çoğulluğuna göre belirliyoruz. Tekil isimler için there is, çoğul isimler için ise there are ve ayrıca sayılamayan isimler için de there is kullanıyoruz arkadaşlar. Cümlemizde 3 sandalye dediği ve birden fazla olduğundan dolayı there'den sonra are olmak fiilini kullanıyoruz. Ardından ne var diye sorduğumuzda 3 sandalye var. There are. Dan sonra çoğul ismi yerleştiriyoruz. There are 3 chairs. Burada arkadaşlar chair sandalye çoğul olduğu için isimden sonra s takısı gelir. Türkçe'de 3 sandalye şeklinde sandalye ismini tekil yazıyoruz. Fakat İngilizce'de böyle değildir. Sandalyeden önce sayıyı belirttiğimiz gibi isme de s takısı yerleştirerek çoğul yapıyoruz. Son olarak nerede sandalye var diye sorduğumuzda sınıfta yani sınıfın içinde cevabını alırız. İçinde olduğunu belirtmek için in edatını kullanırız. Burada the içinde arkadaşlar kısaca ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Birçok arkadaşımız, seviyesi çok iyi olan arkadaşlarımızın dahi kafasını karıştıran bir article'dır bence. The'yı iyi anlamak için a ve an article'ını iyi bilmek gerekir. Örneğin arkadaşlar, bir kırtasiyeye gittik ve onlarca kalem içinden herhangi bir tane kalemi alıyoruz. Cümlede bahsederken herhangi bir kalem anlamında a ve an yapısını kullanırız ve a pencil deriz. Fakat bu kalemi eve getirdiğimizde artık bu kalem bizim için özel bir kalemdir ve herhangi bir kalem olmaktan çıkmıştır. Bu kalemden birine bahsederken artık the kullanırız. Cümleyi söylediğimiz kişi ya da kişiler bu kalemi biliyorlarsa bahsederken the pencil deriz. Evet arkadaşlar, cümlemize tekrar dönersek son olarak cümleyi söylediğimiz kişi bahsedilen sınıfı bildiğinden dolayı the kullanırız. Ardından ismi yani classroom ekleriz. Cümlemizin son hali there are 3 chairs in the classroom şeklinde çevirebiliriz. Evet, diğer cümlemiz bir bilgisayarım var. Bu cümlemiz de arkadaşlar sahiplik cümlesidir. Cümlede
cümleyi ifade eden kişinin bilgisayarın sahibi olduğunu anlıyoruz. Cümleyi ben bir bilgisayar sahibiyim şeklinde çevirebiliriz. Sahiplik cümlelerinde have, has yapısını kullanıyoruz. I, you, we, they için have, he, she, it için de has kullanıyoruz. Cümlemizde öğelerimizi yerleştirmeye başlayalım. Sahip olan kim diye sorduğumuzda ben öznesini cümlemizin en başına alıyoruz. İngilizce'de, Türkçe'de olduğu gibi gizli özne yoktur. Mutlaka istisnalar dışında cümlenin başında özne bulunması gereklidir. Have has sahiplik fiilimizi öznemiz belirlemektedir. Dolayısıyla cümle başında I öznesini kullandığımız için have fiilini getiriyoruz. I have. Sahip olunan bilgisayar, computer, sessiz harfle başladığı için bir tane bilgisayar anlamında a computer diyoruz. Cümlemiz son olarak I have a computer. O geçen hafta İngiltere'deydi. Bu cümlemizde geçmişte gerçekleşen bir olmak isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Yani isim cümlesi önce de belirttiğim gibi yüklemi fiil olmayan cümlelere diyorduk. Arkadaşlar, eylem geçmiş zamanda gerçekleştiği için to be olmak fiilini geçmiş zaman çekimi was were şeklinde kullanıyoruz. I, he, she, it için was, you, we, they için de were kullanıyoruz. İngiltere'de olan kim diye yükleme sorduğumuzda o, he ya da she öznesini cümlenin başına alıyoruz. He, she öznesinden sonra was to be fiilini kullanıyoruz. Geçen hafta neredeydi diye sorduğumuzda yükleme İngiltere'deydi cevabını alıyoruz. İngiltere'den önce in edatını kullanıyoruz. İngiltere için temsil ettiği için. Sonra yer ismimizi England katıyoruz. She was in England. Son olarak da arkadaşlar ne zaman diye sorduğumuzda last week geçen hafta cevabını alıyoruz. Ve cümlemizin son hali she was in England last week şeklinde çevirdik. Masanın üzerinde bir çatal var. Bu cümlemize baktığımızda arkadaşlar konumsal bir varlıktan bahsedildiğini anlıyoruz. Yani cümlede çatalın sahipliği yoktur. Dolayısıyla deriz derar yapısını kullanacağız. Bir tane çatal dediği için de derden sonra is kullanıyoruz. There is. Sonra çatalın sayısı bir adet olduğu için fork ismi de sessiz harfle başladığından dolayı A ve ardından fork çatal ismini yerleştiriyoruz. There is a fork. Nerede çatal var diye sorduğumuzda masanın üzerinde on üzerinde edatını kullanıyoruz. Hangi masa olduğunu bildiğimiz için the belirti ve son olarak da masa table ismimizi yerleştiriyoruz. Cümlemizin son hali there is a fork on the table diyoruz. Onun altın kolyesi vardı. Burada da arkadaşlar sahiplik cümlesinin geçmiş zaman çekimi olduğunu görüyoruz. Cümleyi o bir altın kolyeye sahipti şeklinde çevireceğiz. Geçmiş zamanın sahiplik fiil çekimi tüm şahıs zamirleri için yani tüm özneler için I, you, he, she, it, we, you, they'den sonra had yapısını kullanıyoruz. Cümlede kim altın kolyeye sahipti şeklinde sorduğumuzda o zamirini cümlemizin en başına alıyoruz. Genelde Türkçe'de bu şekilde ifade edilmediği için onun altın kolyesi vardı. Kimin altın kolyesi var? Ya da kim altın kolyeye sahip şeklinde yükleme soruyoruz. Ve she öznesini cümlemizin başına alıyoruz. Sonra geçmiş zamanda olduğu için had yapısını kullanıyoruz. Neyi vardı ya da neye sahipti şeklinde özneye sorduğumuzda bir adet altın kolye olduğu için A ardından golden necklace yazıyoruz. Cümlemizin son hali arkadaşlar she had a golden necklace. Ben fabrikadaydım.
Bu cümlemizde arkadaşlar to be fiilinin geçmiş zamanıyla çekimlendiğini görüyoruz. Yüklemi isim olan cümleler isim ya da durum cümlesidir demiştik. Fabrikada olan kim diye sorduğumuzda ben öznesini cümlenin en başına alıyoruz. Fabrikada olma eylemi geçmiş zamanda olduğu için to be fiilinin geçmiş zaman çekimini kullanıyoruz. Bu da neydi arkadaşlar? Was'tı. I was. Neredeydim? Fabrikada. Fabrikanın içinde olduğunu belirtmek için in edatını kullanırız. Son olarak da the factory yer zarfını ekliyoruz. I was in the factory. Hemşire ambulansta mıdır? Bu cümlemizde arkadaşlar to be fiilinin soru şeklini kullanacağız. Soru şekillerinde özne ile fiil yer değiştirirler. Bunlar am I, is he, is she, is it, are you, are we, are they kullanırız. Burada ambulansta olan kim sorusuna hemşire öznesini kullanırız. He, she, it öznesi için is fiilini kullanıyorduk. Burada hemşire she öznesini temsil ettiği için önce is to be fiilini ardından the nurse hemşire ismini katarız. Is the nurse nerede? Ambulansın içinde anlamında in ekleriz. Sonra the ambulance yer zarfını getiririz. Is the nurse in the ambulance? Benim hiç arabam yok. Bu cümlemizde sahipliğin olumsuz çekimine göre cümlemizi kuracağız. Olumlu çekiminde I have diyorduk. Olumsuz çekim içinde arkadaşlar ben hiç arabaya sahip değilim şeklinde cümlemizi kuracağız. I, you, we, they'den sonra don't have, he, she, it'ten sonra doesn't have kullanıyoruz. He, she, it, has'i arkadaşlar do yardımcı fiiline gelen s takısından dolayı has'i have yapmıştır. Cümlemizde ben dediği için I don't have diyoruz. Hiç anlamında any kullanırız. Any hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında her zaman çoğul, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise her zaman tekil olur. Any kelimesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilmektedir. Cümlemize geçersek any, have has sahiplik fiilinden sonra kullanıyoruz. Son olarak da ismi yerleştiriyoruz. I don't have any car. Ben 24 yaşındayım. Bu cümlemizde arkadaşlar isim cümlesidir. Kim 24 yaşında diye sorduğumuzda ben cümlesini yani öznemizi cümlenin en başına alırız. Cümlede eylem içermediği ve şimdiki zaman olduğu için de to be, am zarf fiilini kullanıyoruz. I öznesinden sonra am fiilini getiriyoruz. I am dedik. Sonra 24 diyoruz. Ve yaşında anlamında years old ile bitiriyoruz. I am 24 years old. Arkadaşlar bugünkü dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde yeni örneklerimizle devam edeceğiz. Eğer videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.